taşınanlar için böyle, yani biz bilseydik güzel olur dediğimiz bilgiler paylaşacağız birkaç tane. Berlin'e yeni taşınanlar için böyle faydası dokunabilecek, aa süper olaymış bu diyebileceğiniz minik bilgiler. Şimdi bunları çekmeye gidiyoruz. Evet, birinci önerimiz bankalarla alakalı. Banka bir ihtiyaç. Berlin'e taşındığınızda bir tane banka hesabınız olmak zorunda. Number 26'yı öpün, bağrınıza koyun. Çünkü bizim çok sevdiğimiz bir banka kendisi. Birinci sebebi her şey İngilizce. İkinci sebebi hesabınızı online olarak açtırabilirsiniz. Üçüncü sebebi de ikamete ihtiyacınız yok. Yani anmeldung dedikleri şeye ihtiyacınız yok. Hesabınızı kolaylıkla açtırabilirsiniz. Biz de bu videoyu Number 26 binasının önünde çekmeye başladık. Almanya'da online bankacılık yani Türkiye'dekine göre biraz daha vasat durumda. Ne bileyim bir restorana gittiğinizde nakit parayla ödemek zorunda kalabilirsiniz. Diyebilirler kart kabul etmiyoruz. Kartınızla kalabilirsiniz öylece. O yüzden yanınızda para bulundurmayı alışkanlık haline getirin. Yani Berlin'in bize kazandırdığı alışkanlıklardan biri oldu. Diğer güzel yanları da para göndermede kesinlikle para ödemiyorsunuz. Aynı Number 26 banka hesabına da yani havale de yapabilirsiniz, EFT de yapabilirsiniz. Banka ücreti yok. Telefona kurduğunuz uygulaması da çok güzel. Gayet kolay bir şekilde kartlarınızı düzenleyebilirsiniz. Yurt dışı ödemelerini açabilirsiniz. Kartınızın limitini kolayca ayarlayabilirsiniz. Hepsi İngilizce. Kesinlikle tavsiye ederim. Kullanın. Number 26'yı sevin. Evet, hakikaten geldik Number 26 binasına. Şurayı da alabiliriz esasen. Bu da çok güzel bir bonus oldu. Şahane bir kaçış oyunu. Yani herhalde 4-5 kere geldik. Sanal gözlük taktığınız değişik bir oyun da var. Eğer Berlin civarlarında yaşıyorsanız buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Gerçek sığınaklarda oynuyorsunuz sanırım. Güzel oyunları var. Tarifi. Finanzamt Mitte'deyiz. Niye buraya geldik diye merak ederseniz de hatırlar mısınız bilmem, Türkiye'de eskiden böyle torba torba fişleri toplardık, onları formlara yazardık, sonunda da vergi iadesi alırdık. Bu Almanya'da hala geçerli olan bir durum. Biz Almanya'ya yaklaşık 2,5 sene önce taşınmıştık. O zamandan beri işte tren biletlerimizi, fişleri falan topluyorduk ama bir türlü doldurup bu vergi iadesini alamamıştık. Yaklaşık 2 ya da 3 ay önce bu işlere giriştik. Son 4 yıla kadar ilk defa başvuruyorsanız bu vergi iadesini alabiliyorsunuz. Daha sonra da her Mayıs ayının sonuna kadar bu işlemi yaptığınızda hatırı sayılır bir para alabiliyorsunuz. Şimdi işe yarayacak kısmından bahsedersek, eşimin de benim de A2'den öteye giden bir Almancamız yok. Şimdi bu finans konularında da Almanca biraz daha farklılaştığı için bizim durumumuz vahim olmaya başlamıştı. Biz de ne yaptık? Bir tane online site bulduk. İsmi Steuerbord. Hatırı sayılır bir miktarı sitenin İngilizce. Nereye kadar? Ödeme ekranına geçene kadar. Ödemeyi aldıktan sonra, yani köprüyü geçtikten sonra sayfalar Almanca'ya dönüşüyor. Neyse ki ödeme yaptıktan sonra çok da bir işleminiz kalmıyor. İşte Finanzamt'ın size göndermiş olduğu bir tane belge var, key gibi bir şey. Onu yüklemeniz gerekiyor ve gönder butonuna basmanız gerekiyor. Bu noktada birazcık Almancanız olsa yeterli. Ama onun dışında vergi iadenizi alın, paranızı bırakmayın. Bir sonraki konumuz da anahtarlarla ilgili. Ben daha önce bunu görmemiştim. Yani Türkiye'de işte apartmanın anahtarı, evin anahtarı, yok işte iş yerinin anahtarı, her yerin böyle anahtarı farklı. Tabii iş yeri hala farklı olabilir. Almanya'da eviniz için size bir anahtar veriyorlar. Bu sokak kapısını da açıyor, evin kapısını da açıyor, bahçe varsa bahçe kapısını da açıyor. Bu biraz korkutucu çünkü kaybettiyseniz yandınız.
bütün bu kapıların anahtarları ortak olduğu için değişmesi gerekiyor. Her birinin değişmesi gerekiyor. Her bir derken bütün komşuların, diyelim apartmanınızda 20 kişi yaşıyorsa, 30 kişi yaşıyorsa her birinin anahtarının değişmesi gerekiyor. Çünkü onlar da aynı anahtarla bahçeye girebiliyor. Aynı anahtarla apartman kapısını açıyor. Bayağı tehlikeli bir durum. Bu yüzden Almanya'da 3. partiye karşı sorumluluk sigortası denen bir şey var. Direkt anahtarla alakalı değil. Herhangi bir 3. şahsa zarar verdiğinizde, eğer poliçeniz destekliyorsa bu sigorta bunlar için yararlı olabiliyor. Mesela diyelim bisiklet yoluna yanlışlıkla girdiniz, daldırdınız, kafanız daldı. Bisikletli de size çarptı. Bu durumda suçlu olan sizsiniz, çünkü bisiklet yolu bisikletli için ayrılmış bir yol. Ve diyelim ki bisikleti zarar gördü ya da bir şekilde kolu kırıldı. Sizin sigortanızdaki poliçe bunu kapsıyorsa bu kişinin zararlarını sigortanız ödüyor. Aynı şekilde eğer sigorta poliçeniz anahtar kaybına karşı bir destek sunuyorsa anahtarda yaşanan zararı da karşılayabiliyorlar. Araştırabilirsiniz sigortaları, ona uygun poliçeleri okuyabilirsiniz. Bu şekilde bir yararı var. Şimdi size anahtar kısmını göstereceğiz. Bahçe kapısını, apartman kapısını ve evin kapısını aynı anahtarla açacağız. Şu bir adet anahtar, şu posta kutusu, şu bir adet anahtar. Burası bahçe kapısına giden yol, diğer evlere giden yol. Birinci kapı, birinci çinko. Buyurun. Aynı anahtarla devam. 2. Aynı anahtarla devam. Oh, reklam gelmiş. Aha, bir şey gelmiş. Postalarımızı da alalım. Bu da son. Hakikaten açıyor. Bu da son anahtar. Tek anahtar, kaybetmeyin, yanarsınız. Bu Facebook'taki bir grupla alakalı. Adı New Wave, yani yeni dalga. Ezelden beridir Berlin'de yaşayan Türkler için değil de Berlin'e yeni taşınmış, Almanya'ya yeni taşınmış olanlar da olabilir. Onlara da yardımcı oluyorlar ama genel konu Berlin üzerine. Berlin'e yeni taşınmış Türklerin yararlanabileceği bir grup. Aklınıza gelen herhangi bir şey sorabilirsiniz. Ya ne bileyim, işte taşınacaksınız, insan mı lazım ya da kamyon mu lazım? Canınız taze fasulye çekti, nereden bulurum? Bunu mu soracaksınız? Ya da aradığınız bir doktor var, nereden bulursunuz? Bunu yazabilirsiniz. Vizelerle, konsoloslukla, her şeyle alakalı konuları yazabiliyorsunuz. Çok aktif bir grup, çok yardımsever insanların oluşturduğu bir grup. Yani yazdığınız her soruya bir cevap bulabiliyorsunuz genelde. Yani genel olarak Berlin'de yeniyseniz illaki aklınıza takılan sorular olacaktır. Bu grupta yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Eğer yeni bir şey öğrendiyseniz siz paylaşabilirsiniz. Gayet yararlı bir grup. Herhalde Facebook'ta takip ettiğim nadir gruplardan biridir. İşe de yarıyor. Hakikaten benim de sorduğum sorularım olmuştu zamanında. Tavsiye ederim. İşinize yarayacaktır. Seviyoruz. Umarım işinize yarayabilecek bilgiler verebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz ve yeni videolardan haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.